Merhaba arkadaşlar, umarım keyfiniz yerindedir. Bugün size 2022'nin sonuna doğru yayınlamış olduğumuz bir makaleden bahsetmek istiyorum. Bu makalede ana gösterdiğimiz unsur şuydu: hücre zarının içinde bulunan hücre zarı proteinlerinin uzunlukları arttığı zaman bunların dinamiğine çok büyük bir etkisi olmuş oluyor. Bunu farklı bağlamlarda gösterdik. Öncelikle bu neden önemli? Hücre zarı veya hücre zarı proteinleri dediğimiz zaman biyolojisel fonksiyonlarda çok önemli etkilerinden bahsedebiliriz. Örneğin bir bağışıklık hücresi kanser hücresinin etkileşime girdiği zaman ilk defa bunların etkileşime girdikleri kısmı hücre zarı ve bu etkileşimi sinyal anlamında başlatan veya sonlandıran veya bazı spesifik fonksiyonlara sahip olması sağlayan şeyler de hücre zarındaki bulunan hücre zarı proteinleri. Proteinler bilmem interaksiyona girmiş oluyor. O yüzden bu tarz önemli biyolojik unsurlarda hücre zarı ilk defa etkileşimin başladığı yer olmuş oluyor. Onun dışında herhangi bir virüs hücreden etkileşime girdiği zaman yine ilk geçmesi gereken yer hücre zarı. Yine hücre zarı proteinlerden etkileşime geçmesi gerekiyor. Kısaca hücre zarı ve hücre zarı proteinleri çok önemli. Ama bunları anlamak çok kolay olmuyor. Çünkü çok kompleks bir yapıdan bahsediyorum. Hücre zarında binlerce farklı lipid yapısı var. Çok farklı proteinler var, şekerler var. Kısaca çok kompleks bir çevre yaratmış oluyor. Burada spesifik unsurlara odaklanıp bu parametreleri çekmek çok zor. Ve onun dışında da hücre zarı proteinlerine odaklandığım zaman 3 tane genel kompartmandan oluşuyorlar. Bir hücrenin içinde kalan intercellular domain dediğimiz iç kısmı. Bir direkt membrana tekabül eden transmembrane domain dediğimiz kısmı. Bir de hücre zarının dışında kalan ve asıl interaksiyonun gerçekleştiği diğer proteinlerle veya diğer hücre zarlarından extracellular domain kısmı. İç kısmı ve orta kısmı şu ana kadar çok fazla araştırılmış kısımlarından bir tanesi. Ama asıl ilginç ve o diğer hücrelerle interaksiyona girdiği bu dış kısmı çok yeterince araştırılmamıştı. Ve dediğim daha önceki bu kompleksten kaynaklı araştırmak da çok kolay olmamıştı. Biz bu makalede sentetik sistemler kullanarak bu kompleks yapıdan kurtulup daha basit yapılar oluşturmaya çalıştık. Buna da sentetik hücre deniyor. Bundan kastım ne? Şu: tamamen sıfırdan başlayarak kendi lipidlerimizi, proteinlerimizi, şekerlerimizi koyarak daha basit bir sistem yaratabiliyoruz. Bunun nasıl bir avantajı var? Şöyle: çünkü kendi koyduğum proteini veya lipidi biliyorum. Odaklanmam gerektiğim bir fiziksel parametreyi bazı metodolojiden ölçebiliyorum. O yüzden girdim belli, çıktım belli. Bunlar arasındaki bağlantıyı kurmam çok daha kolay olmuş oluyor. Eğer kompleks bir sistem olsaydı neyin neyle interaksiyona girdiğini veya neyin aslında neye etkilediğini anlamam çok zor olurdu. Bu makalede de biz bu temel sistemleri kullanarak daha basitleştirilmiş ortamlar yaratarak ve proteinlerin de tamamen bu dış kısmına odaklanarak bunların boyutundaki farklılar protein dinamiğini nasıl etkilediğini üzerine araştırma yapmış olduk. Ve şunu gördük: proteinin boyutu arttıkça proteinin hücre zarındaki hızı yavaşladığını gördük. Buna paralel olarak yine proteinin uzunluğu arttıkça proteinin hücre zarındaki konumlanması değiştiğini fark ettik ve daha akışkan kısımlara doğru kaydığını görmüş olduk. Bu neden önemli? Hücre zarının normalde birçok fonksiyonel yapıda görev aldığını biliyoruz ve bu görevleri de bu hücre zarındaki bulunan proteinler tarafından gerçekleştiriyor. Sen bu proteinlerin uzunluklarını değiştirerek aslında onların biyofiziksel fonksiyonlarını değiştirmiş oluyorsun. Yani ben bir hücre proteininin uzunluğunu arttırarak veya azaltarak tamamen onun nerede konumlanacağını, bu konumlanmaya bağlı olarak aynı zamanda bunun hızını değiştirdiğim için bu fonksiyonu ne kadar hızlı veya yavaş yapacağını da etkilemiş olurum. Kısaca çok temeldeki bir buluntu, tamamen biyofiziksel parametre, yani uzunluk dediğimiz bir şey, tamamen proteinin difüzyonunu etkilemiş oluyor. Buna bağlı olarak da nerede konumlanacağından kaynaklı hangi proteinlerle veya lipidlerle veya diğer biyomoleküllerden interaksiyona gireceğini belirlemiş oluyor.
Daha detaylıları öğrenmek istiyorsanız makaleyi inceleyebilirsiniz. Aşağıda açıklama kısmında makaleyi paylaşacağım. Tamamen ücretsiz. Open access dediğimiz bir makale. Orada detaylı okuyabilirsiniz ve sorularınız varsa aşağıda paylaşabilirsiniz. Bir dahaki görüşmeye kadar sağlıcakla kalın.